Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte bir ürün inceleme yapacağız. Ürünümüz Banggood'dan geliyor. Kutu üzerinde de gördüğünüz gibi birlikte bir turbo fan inceleyeceğiz arkadaşlar. Oldukça güzel çalışıyor. Birazcık test ettim. Gördüğünüz gibi 200 wattlık bir güce sahipmiş. Şöyle kutumu açarak başlıyorum arkadaşlar. Kutu içeriğinden bir adet fan şu şekilde gösterelim. Ve bir tane de Type-C arayüze sahip şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde şarj ederek kullanabiliyorsunuz. Şu kısımda ise arkadaşlar bir ışık yanıyor. Bu ışık sayesinde cihazın dolup dolmadığını görebiliyorsunuz ve hızlı şarjı destekliyor. Bu özelliği gerçekten güzel. En azından hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şarj aletimi çalıştırayım. Bakın buradan taktığımızda arkadaşlar, burada sadece kırmızı bir ışık yandığında artık cihazımız şarj olmuş oluyor. Cihazımızın şarj etme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Şu kutu içeriğini bir kenara alacağım. Bu arada bu kısmı çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mıknatıslı bir yapı var ve hava akışının hızlanmasını sağlıyor. Elimdeki cihaz için konuşuyorum arkadaşlar. Şurada bir fırçasız motor var. Bu şekilde görüyorsunuz. Herhangi bir hız ayarı yok. Buradaki butona bastıktan sonra cihaz tam güç olarak çalışıyor. Oldukça şiddetli bir şekilde rüzgar çıkartıyor arkadaşlar. Bunu buraya taktığınızda ise hava akışını sıkıştırdığı için çok daha şiddetli bir güç çıkarıyor. Şöyle motoru yakından göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kameramı tutayım. Evet, gerçekten şiddetli bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şöyle havayla masanın üzerini temizlemek için kullanabilirsiniz. Mangal yakmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güçlü bir şekilde çalışıyor. Yine arabayı temizlemek için de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü. Hani böyle videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şimdi size bunu küçük bir test ile göstereceğim arkadaşlar. Elimde şöyle 5 litrelik bir su şişesi var arkadaşlar. 5 litre olduğunu görebilirsiniz. Pet şişe. Buradan hava çıkartabilmek için haliyle buradan güçlü bir şekilde vakum yapması lazım. Bakın şöyle göstereceğim. Şişeyi nasıl büzdüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bakın şu şekilde tutuyorum daha iyi anlamanız için arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şekilde vakum oluşturuyor. Bakın 5 litrelik şişenin geldiği hale bakın. Adeta yapıştırdı. Şimdi tersini yapıyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Şişe eski haline geri döndü arkadaşlar. Bakın. Hani bunun gücünü anlamanız için bunu tekrar yapacağım. Bakın şişe tam şu anda. Bakın arkadaşlar şişe resmen yapıştı. Tersini yapıyorum. İçine üfleteceğim şimdi. Ve şişemiz eski günlerine kısmen de olsa geri döndü arkadaşlar. Bunu özellikle arabalarında titiz olan arkadaşlar araçlarındaki torpidodaki o tozları temizlemek için kullanabilirler. Ya da işte havalandırma yerlerindeki, ızgaralarındaki yerleri temizlemek için kullanabilirler ki benim de en büyük tercihim bu yönde. İsterseniz gelin bir de arabadaki performansına bakalım. Yerdeki toz parçaları üzerindeki etkisini gösterelim arkadaşlar. Önce söylediğim gibi kullanmayı en sevdiğim yere geldik. Arabanın içerisindeyiz arkadaşlar. Bakın şuralarda tozlar gözüküyor. Ki ben bu cihazı buralarda kullanmayı oldukça beğendim. Bakın herhangi bir bez veya temizlik malzemesi izi olmadan, tabi bu arada kapının açık olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne varsa havaya kaldırıyor. Oldukça güzel bir şekilde temizliyor. Özellikle kapı kollarında şu aralıklar ve bu tuşların olduğu yerleri temizlemek hep önemli.
Bakın arkadaşlar, anında görüntü yapıyor. Bence gayet performanslı bir cihaz. Böylece bir inceleme videomuzu daha tamamlamış olduk arkadaşlar. Cihazın gerçekten boyutlarına göre ne kadar güçlü olduğunu anlamanız için otlara tuttum ki titreşen otlardan iletim mesafesini, rüzgarın ulaştığı mesafeyi daha iyi anlamanızı sağlamaktı amacım. Böylece inceleme videomuzu tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bu ürünü almak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında satın alma bağlantısını paylaşmış olacağım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.